Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Creality Smart X i7 Color Combo modelinin kutu açılımını ve kurulumunu beraber yapacağız. Eğer 2D yazıcılara ilginiz varsa bu video tam sizlere göre olacak. İlk izlenim olarak paketleme oldukça sağlam görünüyor. Kutu zaten 18,5 kilo olarak geldi. Bu büyük bir ihtimal brüt ağırlığı bu kutunun. Yanlarda taşımak için yine ellerimizin girmesi için güzel bir yer yapılmış. Yani taşıması gayet kolay oldu. Kutu da çok sağlam görünüyor. Kutunun içinden çıkanlara hadi hep beraber bakalım. Kutu dediğim gibi bayağı bir sağlam geldi arkadaşlar. Kutuyu taşımanız da gayet kolay. Kutu 18,5 kilo ağırlığında. Tam kutunun içerisini görebilmeniz için arkadaşlar ona göre kamera açısını ayarladım. İçinden yine direkt olarak yine kalın bir mukavva türü bir şey çıktı üstünü koruması için. Şunu yan tarafa koyalım. Yine şundan arkadaşlar direkt olarak tablası çıktı. Tablasını hemen açalım beraber bakalım. Bu çift taraflı bir tabla. İki tarafında kullanabiliyorsunuz. Çok da sağlam görünüyor. İki taraflı kullanabiliyorsunuz. Ya bir taraf deforme olduğu zaman diğer tarafını rahat rahat kullanabilirsiniz. Yine yan tarafa koyalım şöyle. Yine bir adet kullanma kılavuzu çıktı. Yine kurulumda kullanma kılavuzunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ama büyük bir ihtimal zaten çok fazla da zorlanmayacağız. Yine çok sağlam bir şekilde yapılmış. Ha, şuradan tutmak için yerler varmış. Ha, pardon, önce şu kutuyu almamız gerekiyormuş. Yine bir alet kutusu çıktı arkadaşlar. Alet kutusunun içerisinde yine hep beraber bakalım. Tam olarak görebiliyor muyuz bilmiyorum. Kurulum için zaten çok fazla içerisine alet koymamışlar. 2 adet küçük alyan anahtar var. Bir adet de plastikten galiba bir bakalım. Çok fazla zarar vermeden. Tamam. Tablanın üzerine kazımak için yine bir bıçak türü bir şey çıktı arkadaşlar. Bunları da kenara koyalım. Çok iyi yapılmış tek parça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek parça olarak üstünü koruması için dizayn edilmiş. Direkt olarak filamentleri koymak için yine kapalı kasa bir kutusu var arkadaşlar. Yine çok güzel dizayn edilmiş. Sağlam da paketlenmiş. Kenara koyalım. Yine tek parça. Yine tam yazıcı bölümünü koruyan ve içerisinde galiba diğer malzemelerin olduğu yine bir kutu çıktı arkadaşlar. Beraber açalım bunu da.
İçerisinde güç kablosu. Bu galiba hava tüpü arkadaşlar. Filamentlerin içerisinden geçeceği tüpler. Zaten resimde gördüğünüz gibi. Deneme amaçlı konulmuş arkadaşlar filamentler çıktı. Gördüğünüz gibi. Beyaz renkte göndermişler. Ve yine filamentlerin nemlenmesine karşı nemlenmeyi önleyici arkadaşlar. Parçalar çıktı ve yine güç kablosu. Şimdi gelelim ana makineye. Ana makinede büyük bir ihtimal tek parça halinde çıkacak. Çünkü kutunun içerisinde çok fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam da dediğimiz gibi tek parça olarak çıktı. Bunda içinde bir şey kalmadı. Yine şöyle bakın. Malzeme çok sağlam görünüyor. Üst bölümler metalize, alt tabakada plastikten yapılmış. Şimdi yavaş yavaş kurulumuna geçelim arkadaşlar. Kutu açılımı yaptık arkadaşlar. Şimdi kurulum aşamasındayız. Ama öncelikle size özelliklerinden biraz bahsedelim. Ya bu yazıcının en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi. Hani yüksek baskı hızı yeni nesil hareket sistemi sayesinde klasik yazıcılara göre çok daha hızlı üretim yapabiliyor. Bu modelin en önemli farkı çok renkli baskı yapabiliyor. Filamentleri kullanarak baskıda hani farklı renkleri bir araya getirebiliyorsunuz. Yani özellikle figür ve tasarım ürünlerinde ciddi bir fark yaratıyor. Geniş baskı hacmine sahip arkadaşlar oldukça. Hani bu da büyük modelleri tek parça halinde basabilmenizi sağlıyor. 260, 260 ve 255 milimetre yani 25 santime kadar, 26 santim, 26 santim ve 25 santime kadar yükseklikteki baskıları yapabiliyorsunuz. Malzeme desteği olarak PLA, PETG, ABS gibi yaygın filamentlerle uyumlu arkadaşlar. Otomatik tabla kalibrasyonu sayesinde de figürlerinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şu an ayrı ayrı kalibrasyon yapmanız gerek kalmıyor. Wi-Fi ve uzaktan kontrol desteği sayesinde yazıcıyı hani bilgisayar ve mobil cihaz üzerinden yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş artık kurulumuna geçelim. Öncelikle bir yan keskiyi yanınızda bulundurursanız iyi olur. Yan keskilerle kablolarını çıkartalım. Yine kartonlarını dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Çünkü hani sık sık duyuyoruz ya kartondan çıkarırken ya kolye açılımında ya da kurulum aşamasında ürüne zarar verilebiliyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha dikkatli olursanız sizin açınızdan daha iyi olur. İşte bunu kolay açamayacağız. Aslında basit sadece bir karton. Yine raylı bir sistem olduğu için arkadaşlar makine zarar görmesin diye alttan filmlerle desteklemişler. Kurulumda da çok fazla oyalanacağımızı da sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü zaten makine neredeyse hani kurulu geldi. Under the boughs where the shadows play, the wind hums song. Burada 2 adet vidamız var arkadaşlar. Onları
çıkartmamız gerekiyor. Vidalar zaten küçük. Yanında gelen küçük olan alyanla beraber bunu çıkartıyoruz. Beraber de zaten kolay bir şekilde çıktı. Yanlarda yine birer adet bant varmış arkadaşlar. Yine diğer tarafı da alalım. Yani güzel bir şekilde desteklemişler. Zarar görmesin diye taşınma esnasında. Yine bu tarafta da bir bantımız var arkadaşlar. Yine üstlerine birer bant takmışlar. Plastik kısımlar zarar görmesin diye. Bir bant da burada varmış arkadaşlar. Şu an bu kadar. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemenin açılımını yapalım. Under the boughs where the shadows Ön taraf film komple geldi. Ben filamentleri daha önce almıştım arkadaşlar ama filamentte deneme amaçlı olduğu için filamentleri 250 gramlık almıştım. 250 gramlık olduğu için filamentler küçük rulo halinde geldi. Yine filamentleri koruması için içinden kutu açılımında çıkan yine nemlendirmeyi etkileyen malzemelerimiz var arkadaşlar. Bunları yerlerine ikişer tane olarak yerleştiriyoruz. Zaten kapalı gelmişti hepsi. Kapalı geliyor arkadaşlar. Ben daha önce açmıştım diğerlerini. Yine ikisi arasındaki güç kabloyu takıyorum. Şurada arkadaşlar. Bir tanesini buraya yerleştiriyorum. Yine diğerinde arkadaşlar. Filament için kullanacağımız bölmeye yerleştiriyorum. Güç kablosunu alıyorum arkadaşlar. under the boughs where the shadows play. The wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Güç kablosunu da taktık.
henüz çalıştırmadım. Bu ekranı isterseniz bu 4,5 inç, 5 inç civarında bir ekran. Ekranı isterseniz tam karşınıza alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tablasını da yerleştirelim. Tam yerine oturdu. Şimdi. Filamentler için yine böyle bir boru desteği var arkadaşlar. Filamentlerin borular için bu kısım şey gelecek arkadaşlar. Baskı yapan bölüme geliyor. Sadece yerine oturtuyoruz. under the boughs where the shadows play. Ardından şu kendi kablosunda buraya ek olarak ilave olarak buradan takmak için bir yeri var. Yine diğer ucunda arkadaşlar 4 tane olduğu için, çok renkli bir yazıcı olduğu için yerlerine yerleştiriyorum. Yaylı bir görüntüsü var. Zaten içine direkt olarak oturuyor. Hani otomatik olarak çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi filamentleri yavaş yavaş önce bir makinemizi çalıştıralım. Güç kaynağını açalım. Under the Bizi yine renkli güzel bir Spark X LCD ekran karşıladı arkadaşlar. Güzel bir açılış yapıyor şu an. Kurulumunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bizi aşağı yukarı 5 inçlik bir LCD ekran karşıladı. E, tabii bu arada kalibrasyonu biraz uzun sürdüğü için kalibrasyon bölümünü yayınlamadık arkadaşlar sizin için. Zaman kaybı olmasın diye. Şimdi filamentleri yavaş yavaş yerleştireceğiz. Çünkü bizi filamentleri artık yavaş yavaş kurmamızı istiyor. İlk başta siz istediğiniz rengi kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben siyah renkten başlayacağım. Tabii filamentlerimizi biz Sunlu marka aldık arkadaşlar. Ama tabii bu ilk denemeler olduğu için biz 250 gramlık aldık. 1 kiloya kadar rahat rahat e, içine alıyor. Otomatik olarak gördüğünüz gibi zaten filamenti kendisi alıyor. Buradan gittiğini görebiliyoruz. Filamentleri yerleştirmeye devam ediyorum arkadaşlar. İlk renk olarak siyah, beyaz. Zaten otomatik olarak kendisi filamenti içerisine alıyor. Aldıktan sonra zaten şuradaki renk beyaz olduğu zaman içine almış oluyor. Ardından e, filamentin renk ayarını yapıyoruz arkadaşlar. Hangi filament olduğunu, filamentin cinsini öncelikle yapıyoruz. İlk ikisini ayarladık biz. Üçüncüde renk olarak yeşil diyeceğiz arkadaşlar. Üründe petke olarak giriyorum ve hiper petke olarak giriyorum ve OK diyorum. Bir sonrakine geçiyorum arkadaşlar. Son olarak da bordo bir renk kullandık. Yine otomatik olarak kendisi içerisine alıyor. Rengi içerisine aldıktan sonra yine buradan son renginde ayarını yapıyoruz. Renk olarak bordo diyeceğiz.
Etki olarak giriyorum. Hipermetri olarak giriyorum. Onaylıyorum. Arkadaşlar filamentleri yerleştirdikten sonra filamentleri sadece yarıya kadar aldı. Yarıya kadar aldı. Yarıdan sonra artık burada bir ayar yapmanız gerekiyor. Ee, Şimdi size tekrar göstereceğim. Yeşildeyiz. Biz diğer üçünü yaptık sizin için. Bekletmemek için. Yine ufak bir ayar yapıyor. Çok fazla atık yapmadı. Diğer renklerde şu kadar bir atık çıkardı bizim için. Baskıya geçmeden önce bu ayarı yapmak zorunda. Öncelikle dereceyi 270'e kadar çıkartıyor. Hepsini tamamladıktan sonra kalibrasyonunu bitiriyor. Şimdi birazdan arkadaşlar yarıda olan kabloyu, yarıda bıraktığı kabloyu tekrar içine çekmeye başlayacak buradan. En son bir yeşil renk kalmıştı. Birazdan yeşil rengi de tekrar sonuna kadar alacak. Şimdi yeşil rengi de içine alıyor arkadaşlar. Zaten belki buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şimdi içine aldı. Şimdi biraz atık çıkaracak arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce ilk etapta yeşilden önce biz beyazı yapmıştık. Hala içinde kalan beyazı çıkartıyor. Beyazdan biraz atık çıkartıyor. Şimdi onu otomatik olarak atacak kendisi. Şimdi yeşil atık çıkarmaya başladı. Yeşil atını dışarı attı. Zaten burada da görebiliyorsunuz. Beyaz da karışık yeşil. Şimdi direkt yeşile çıkaracak. En son tam rengini bulana kadar bu atığı atmaya devam edecek. Birazdan makinemiz artık deneme için, deneme baskısı için hazır hale gelmiş olacak. Şimdi kalibrasyonların komplesi yapılmış oldu arkadaşlar. Şimdi biz bir deneme baskısına başladık arkadaşlar. Deneme baskısı bittikten sonra ve komple başka ürünleri de test ettikten sonra başka bir videoyla e, görüşlerimizi sunacağız. Ama genel olarak baktığımızda bu cihaz hız, kalite ve çok renkli baskıyı bir araya getiren oldukça güçlü bir model. Özellikle hem hobi hem de yarı profesyonel kullanım için oldukça iddialı görünüyor. Videolarımızın devam için beğeni butonunu kullanın lütfen. Ve bize abone olursanız çok çok seviniriz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.